Kötü giden ilişkilerin bir diğer özelliği tartışmaların içeriğidir. Tartışmalar dalgalı bir süreçtir. Partnerinizle tartışma sırasında bazı olumsuz ifadeler, davranışlar gösterebilirsiniz. Eleştirmek, işte savunmaya geçmek, sesi yükseltmek, yüksek sesle bağırarak konuşmak gibi olumsuz bazı özellikler olabilir. Ama bir o kadar da tartışma esnasında olumlu özellikler, olumlu ifadeler olduğunu da görürüz. Tartışmanın şiddetini, rehavetini düşürmek için araya bir espri, mizah katıyor olmak, sesi yumuşatmak, yumuşak bir ses tonuyla konuşmak, eleştiri yerine daha ihtiyacı ifade eden, duyguyu ifade eden bir cümle kuruyor olmak gibi davranışlarda olumlu özellikleri gösterir. İşte tartışma sırasında bu olumlu özelliklerin, olumsuz özellikleri oranı bize ilişkinin kötüye mi gittiği, iyiye mi gittiği hakkında ayrıntılı bir bilgi verir. Kötüye giden ilişkilerde bu oranın birebir oranında olduğunu görüyoruz. Olumsuz bir özellik karşısında bir tane de olumlu bir özellik gibi. Ama mutlu giden ilişkilere baktığımızda bu oranın 5'e 1 olduğunu görüyoruz. Yani bir tane olumsuz davranışın ardından 5 tane olumlu davranış geliyor ve bu da tartışmanın daha yumuşak geçmesine, daha yapıcı olmasına, bu çiftler için tartışmanın yıkıcı olmaktan uzaklaşmasına sebep oluyor. Dolayısıyla bize bazen çiftler derler ki, İşte biz çok tartışıyoruz, o yüzden çok mutsuz oluyoruz derler. Ama aslında bir ilişkiyi kötü yapan şey tartışmanın sıklığı, yani ne kadar tartıştığınız değil, tartışmanın içeriğidir. Tartışmada olumlu özelliklerin olması, olumlu ifadelerin, olumlu davranışların olması her zaman tartışmanın hararetini düşürür, şiddetini azaltır. Daha saygılı, daha birbirinizi duyabildiğiniz güzel bir konuşma yapmanızı sağlar. O yüzden siz de eğer tartışmalarınızda çok fazla olumlu, olumsuz ifade olduğunu fark ediyorsanız olumlu ifadeleri, olumlu davranışları artırmaya çalışın. Kötü giden ilişkilerde negatif bakış açısı hakimdir. Bu çiftin ilişkiye negatif bir filtreden bakıyor gibi, her şeyi o filtreden geçiriyormuş gibi görmesine sebep olur. Partnerler birbirlerine söyledikleri olumlu, nötr cümleleri, kelimeleri bile yanlış anlama eğiliminde olurlar. Örneğin partnerlerden biri diğerine seslendiğinde ve onu partneri duymadığında partnerim beni duymadı demek yerine partnerim beni artık yeterince sevmiyor, beni önemsemiyor, bana değer vermiyor gibi zihin okumalar meydana gelir. Yanlış anlaşılmalar çok sıklıkla görülür. Eşlerden biri olumlu, iyi niyetli bir şey söylediğinde ve karşı taraf tarafından yanlış anlaşıldığında sürekli kendini ben ne dedim ki şimdi, ben ne dedim diye söylenirken bulur. Ve bu çiftler genellikle biz incir kabuğunu bile doldurmayan meselelerden sürekli tartışıyoruz diye kendilerini ifade ederler. Kötü giden ilişkilerde onarmak ve telafi etmek oldukça zordur. Herkes hata yapabilir, bütün insanlar hata yapabilir. Eşler de, partnerler de birbirlerine karşı çeşitli yanlışlıklar, hatalar yapabilirler. Mutlaka bunların karşılıklı olarak telafi edilmesi gerekir. Mutlu giden ilişkilerde telafi mekanizması çok iyi çalışır. Biri telafi ettiğinde, yani telafiyle kastetmeye çalıştığım şey yapılan hata için özür dilemek, af dilemek, onu telafi etmeye çalışacak bir şeyler yapmak gibi şeylerden bahsediyorum. Bu çok iyi çalışır. Karşıdan kabul görürken kötü giden ilişkinin, hatta kötü gittiğini anlamamıza sebep olacak şey onarma olmasına rağmen karşı taraf tarafından kabul görmemesidir. Örneğin ilişkide bir sorun yaşanıyor ve partnerlerden bir tanesi bununla ilgili sorumluluk alıp af diliyor, özür diliyor, partnerinin kırgınlığını onarmak istiyor. Partneri tarafından kabul görmüyorsa aslında bu bize telafinin, onarma mekanizmasının çalışmadığını ve eğer bu sıklıkla yaşanıyorsa yine bize kötü giden bir ilişkinin göstergesi olduğunu söylüyor.